Herkesi bilemem ama ben bu animasyonu izledikten sonra eminim ki bir kedi olmak istiyorum. Serimizin bu seferki konu 1970 yapımı The Aristocats. Bu benim ve Luna'nın en sevdiğimiz animasyon filmlerinden biri. Bu yüzden zaman zaman bir tık uzaklaşabilirim objektif olmaktan. Bir tık ama. Benim için animasyon tarihindeki müzikal sahnelerin bir numarasıdır. Üstü gelmedi, gelmesi teklif dahi edilemez. Bazen bir animasyonu izlerken, ekip bunu yaparken gerçekten eğlenmiş deriz ya. Bu film tam olarak o hissin kağıda dökülmüş hali. Onu bu kadar lezzetli yapan şey ise her açıdan şahane bir tezatlık üzerine kurulmuş olması. Hem de her açıdan. Aslında bu tezatlığın ve filmin özgür ruhunun arkasında kocaman bir stüdyo travması yatıyor. The Aristocats, Walt Disney'in kaybından sonra baştan sona üretilen ilk Disney filmi. Yani çizerlerin üzerinde ister istemez Walt olmadan da bu işi yapabilir miyiz baskısı var. Belki de bu yüzden stüdyonun Nine Old Men diye bilinen efsanevi animatörleri biraz risk almaktan ve kendi sınırlarını yıkmaktan çekinmemişler. Şimdi bu şahane tezatlıklara bir de yakından bakalım. Hikaye açısından düşünürsek bir yanda Paris'in Aristo kedileri, diğer yanda da sokakların kralı O'Malley ve cazcı kediler çetesi var. Aynı karşıtlık görsel tarafta da devam ediyor. Bir yanda pürüzlü ve titreşimli çizgilerle tasarlanmış karakterler, diğer yandan da pastel tonlarıyla tabloları andıran bir Paris silüeti. Ki bunun önemli sebeplerinden biri dönemin meşhur zirografi tekniği. Bu tekniğin Disney stüdyosunun nasıl ipten aldığını başka bir videoda uzun uzun anlatacağım. Ama şimdilik buraya park ediyorum. Ve bu noktada es geçemeyeceğim inanılmaz bir sanat yönetmeni zekası var. Animatörler bakıyorlar ki bu zirografi tekniği nedeniyle çizimlerin etrafında pürüzlü ve sert çizgiler oluşuyor. Bu karakterleri alıp da o rüya gibi Paris arka planına koyduklarında karakterler oraya aitmiş gibi hissettirmiyor. Peki ne yapıyorlar? Sanat yönetmeni Ken Anderson bu arka planların üzerine tıpkı karakterlerdeki gibi sert pürüzlü çizgiler ekliyor. Yani mekanı karakterlerin hamlığına uyduruyor. İşin sadece çizgi tarafı değil, renk paleti de bu çatışma üzerine kurulu. Madame Adelaide'in evindeki o ilk sahneleri hatırlayın. Ekranda tamamen altın sarıları, krem tonları ve yumuşak pembeler hakim. Çizerler bize pastel renklerle burası inanılmaz güvenli, konforlu ama biraz da sıkıcı bir yer diyor. Fakat kedilerin kaçırılıp sokağa düştüğü an renk paleti birden değişiyor. O sıcak tonların yerini bir anda alacakaranlığın koyu lacivertleri, tekinsiz gölgeler ve köprü sahnelerindeki soğuk morlar alıyor. Evin o sıcak güvenliği görsel olarak elimizden alınmış oluyor. Yani film duyguyu bize diyaloglarla değil doğrudan renklerle veriyor. Bitti mi? Bitmedi. Bir de karakter tasarımı ve hareketlere bakalım. Düşesin adımlarını düşünün. Neredeyse su gibi akar. Zarif, kontrollü ve inanılmaz gerçekçi bir kedi anatomisi izleriz. Ama sokağa inip O'Malley ve çetesiyle karşılaştığımızda o zarafet anında kırılır. Kurallar esner, bedenler şekil değiştirir. O daha abartılı hareket ritmi başlar. Yani sınıfsal farklar karakterlerin hareket biçimleriyle anlatılır. Karakter demişken animasyonda bir karakterin ruhunu sadece masadaki çizer belirlemez. Bazen mikrofonun başındaki aktör o bedeni ele geçirir. O'Malley'i izlerken dikkatinizi çekti mi hiç? Kendisinde bir kedi kıvraklığından çok ağır, hantal ve dünya yansı umurumda değil diyen bir rahatlık vardır. Bu postür size bir yerden tanıdık gelmeli. Jungle Book'taki Ayı Balu. Çünkü bu iki karakterin de seslendirmeni aynı kişi, Phil Harris. Animatörler stüdyoda Harris'in diyalogları okurkenki tavırlarını alıp doğrudan O'Malley'e yerleştiriyorlar. Bu da bir seslendirmenin fiziksel aurasını çizime aktarmanın en temiz örneklerinden. Karakter tasarımına girmişken filmdeki o meşhur trompet çalan çete lideri Scat Cat var ya, animatörler bu karakteri de aslında caz efsanesi Louis Armstrong'un seslendirmesi için tasarlıyorlar. Karakterin gülüşünü, duruşunu ve trompet çalma biçimini doğrudan onu gözlemleyerek şekillendiriyorlar. Fakat Armstrong hastalığı nedeniyle projeden çekilince yerine Shining filminden de hatırlayacağınız Scatman Crothers geçiyor. Bu bilgiyi de yeri geldiğinde satarsınız, cebinizde dursun. Ve tabii ki benim için animasyon tarihindeki müzikal sahnelerin bir numarasıdır. Üstü gelmedi, gelmesi teklif dahi edilemez. Peki neden? Çünkü bu sahnede animasyonun matematiği tamamen cazın o aksak ritmine yani senkoplarına göre yeniden yazılıyor. Çizerler metronoma göre değil, cazın ruhuna göre kare çiziyorlar. Şarkının ritmi hızlandıkça da çizerlerin kendi kurdukları görsel kuralları yıkmasını izliyoruz. Mekanı tanımlayan o renk paleti bir anda parçalanıyor. Işıklar kapanıyor, arka planlar geri çekiliyor ve yerlerini neon, psikodelik renklere bırakıyorlar. Animatörler müziğin o kaotik enerjisine kapılıp kağıt üzerinde resmen doğaçlıyorlar. Özetle Aristocats birbirine zıt ne varsa aynı potada eritip bundan kendi ritmini yaratan şahane bir film. Onu yıllar sonra bile bu kadar sıcak ve unutulmaz kılan şey ise çizgileri ve hareketi tamamen müziğin ritmine teslim etmesi. Peki sizin animasyon tarihinde favori müzikal sahneniz nedir? Yorumlara bekliyorum.